Yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Şirine bebeğimizin en son kafa arttırışında 11 tek 1 arttır, 11 tek 1 arttır, 6 tekrar yapmıştık. 13. sıramızdı. Ve sıra sonunda 78 sık iğneye ulaştık. Daha sonra 13 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 27. sıradayız ve 6 tane toplam 6 arttırma yapacağız. Evet, 27. sıra. 17 tane sık iğneme tek batıyorum. 1 2 3 4 15 16. Evet, 17 tane tek sık iğne yaptım. Bir arttırıyorum. Evet, 2 tane sık iğne yaptım. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, 3 tane bu tarafta yaptım, yanak kısmında. Şimdi burun aramızda 12 sık iğneye tek batalım. 1 2 3 10 11 12 tane tek battık. Bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, 3 de bu tarafta arttırdım. 3 diğer yanak kısmında toplam 6 arttırma yaptık. Geri kalan 31 sık iğnemize tek batıyoruz. 84 tane sık iğnemiz oldu. Evet, şimdi kafayı kenara aldık ve gözlerimizi çalışacağız. Gözlerimizi yine Niloya'da olduğu gibi keçeyle yapacağız. Keçeyle yaptığımızda da ifade daha güzel oluyor. Öyle tığla ördüğünüzde çok kaba arkadaşlar. Öyle yapmak istiyorsanız, hani YouTube'da böyle birçok video var. Oradaki gözlerden aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben çok beğenmiyorum o ifadeyi. Çok ince bir iplikle yapmak gerekiyor bence. Böyle çok incecik olması için. O da ben çok ince iple öremiyorum. Şimdi arkadaşlar önce beyaz keçemizi keselim. Beyaz keçemizi şöyle 3 santime 2,5 santim şöyle 2,5 santim boyunda keçemizi kesiyoruz. Şöyle uçlarını yuvarlatıyoruz. Yumurta şeklinde olacak. Şöyle bir tane kesmiştim. Böyle daha bir kalıp çıkarıp da yapabilirsiniz. Önce bir ayarlayıp. Şimdi ben bunu hazırladım. Şimdi bunun üzerinden keseceğim. Şöyle nakış makasıyla daha rahat oluyor.
Evet. Şöyle bir kontrol edip şurada hatalar var. Onları da şöyle düzeltiyoruz. Evet, şimdi açık mavi olarak da elimde bu var. Bununla yapacağım. Bu da arkadaşlar 1,5'a 1,5 kare kesiyoruz. Şöyle 1,5'a 1,5. Şöyle bunda tam ortadan hafiften yuvarlatıyoruz. Ortadan başlıyorum. Döndürüyorum. Uç kısmı diğer ortaya kadar şöyle bir döndürüyorum. Ortadan başlıyorum. Diğer ortaya kadar döndürüyorum. Evet, şöyle bir yuvarlak elde ettim. Şu şekilde. Şimdi ortadaki siyahı da keselim. Evet, şimdi siyah göz bebeğini keselim arkadaşlar. Bunda 1 santime yine 1 santim kare kesiyoruz. Yine aynı şekilde uç kısımlarını şöyle bir ortadan başlayıp yuvarlatıyoruz. Şöyle hafiften döndürüyoruz. Evet, böyle bir yuvarlak yaptık. Şimdi bunları yapıştıracağız. Evet, şöyle bir tekstil yapıştırıcısı, kumaş yapıştırıcısı var elimde. Bununla yapıştıracağım. Soğuk silikon da olur. Yine farklı kumaş yapıştırıcıları var. Onlarla da yapıştırabilirsiniz. Şöyle mavinin tam ortasına koydum. Şimdi bunun yapışması için bekleyelim. Şu şekilde yaptıktan sonra bunları önce mesela siyahla mavi dikin, hayalet iple, daha sonra mavi beyaz. Ben şimdi zaman kaybından olmasın diye direkt yapıştırdım. Bunun üzerinden tekrar bir hayalet iple dikerseniz oyuncağımız daha uzun ömürlü olacaktır. Hani yıkandığı zaman yapmayı da bilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Nilo yağı tarifinden göz dikişinden oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına o videoyu ekleyeceğim. Oradan kolaylıkla bakarak nasıl dikiliyormuş bakarsınız. Şimdi bu yapışsın. Bundan sonra şu şekilde de maviyi de yapıştıralım. Kendinden yapışkanlığı ama yine de yapıştırıcı süreceğim. Bunlar çünkü ders amaçlı herhalde keçeler. Bir kağıda falan yapıştırmak için. Şimdi yine şu şekilde bunu da yapıştırdım. Tekrar bir de hemen şuraya küçük bir beyaz keselim. Işık için ışık vereceğiz. Şu artan minik keçelimizden şöyle keselim. Onu da aynı şekilde yuvarlatalım. Şöyle minik bir şey. Bunu da artık göstermeme gerek yok. Aynı şöyle yuvarlatıyoruz arkadaşlar köşelerimizi.
Evet, gözlerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bu gözlerimizi kafaya yapıştırırken ikisi şöyle yan yana gelecek. Bu resimde orijinalinde, yani benim baktığımda şurası düz geliyor arkadaşlar. Bunlar birbirine şöyle biraz düzlük payı var. O yüzden hafiften şuradan şu yuvarlaklığı ben biraz düzleştireceğim. Şöyle. Yani birbirine yaptığımda birbirine şöyle değmeleri gerekiyor. Birazcık daha da yapabilirim. Bunu da yine azıcık şuradan da. Evet, iki uçtan düzleştirdim. Bakın bu şekilde olsun diye. Tekrar bir düzeltme de yapabilirim. Kafayı koyduğumuz zaman belli olur. Şöyle göz arttırdığımız iki yerin ortasındaki 12 tane sık iğne yapmıştık. Buraya gözümüzü şöyle yapıştıracağız. O düz kestiğimiz yerler şöyle iç kısma gelecek. Bu şekilde yapıştıralım şimdi. Yine de şurada bir tam olmadı. Şunu ben biraz daha hafif, biraz daha şunu açık daha keseceğim. Şöyle. Evet, şimdi daha iyi, daha yapışıklar. Evet, ben güzel bunu şimdi bir yapıştırayım arkadaşlar. Evet, arkasını güzel yapıştırdım. Bol sürdüm. Şimdi burada iki arttırmamız var. Ortada 12 sık iğneydi. 12'nin ortasını bulalım, 6'yı ve hemen şu arttırdığımız sıranın hemen üstüne koyalım. Şimdi şöyle daha iyi anlayacağım. Buradan 2 4 6 şöyle. Evet, birinci yerleştirince zaten diğeri daha kolay olacaktır. Evet. Şimdi aynısını buraya da yapalım. Şunu da yapıştıralım. Her yerine eşit bir şekilde, özellikle kenarlara iyice sürelim. Bunu da hemen şöyle birbirine yakın olacaklar. Şuradaki sıramızın bakın hizasında. Şuradan şöyle değdirelim. Boşluk kalmasın şu ara kısımda. Şimdi bunlar biraz kurusun. Sonra ben bunları hayalet iple dikeceğim arkadaşlar. En azından burayı dikeyim. Bunlar önemli. Evet, hayalet iple biraz diktim arkadaşlar. Şöyle ince bir ince bir iğne tercih edin. Küçük ince ve şöyle 1 milim aralıklarla dikin arkadaşlar. Şimdi şu arayı birbirine atarak dikeceğim. Şimdi oradayım. Hemen karşısına orayı bir yapıyorum. Şu 1 santim 1 milim demişim. Pardon, 1 milim oluyor, pardon. 1 santim değil.
bir milim şeklinde dikiyorum aralıklarla. Böyle dikeceksiniz arkadaşlar. Evet, dikişimizi de tamamladık. Şimdi gözlerimizi daha belirgin olması için siyah iple üzerinden gideceğiz. Önce böyle katını ayırıyorum. Normal koton ipimin. Evet, iğnemi değiştirdim. Biraz daha uzun bir iğneye taktım. Şimdi şuradan bir giriyorum arkadaşlar. Yuvarlak şöyle geleceğiz. Bakın gözüm hizası buraya kadar yapacağız. Şuradan bir girelim. İpi de biraz uzun bırakalım. Sonra birbirine bağlarız. İki ucu. Bunlar zamanla çıkabilir çünkü. Şöyle bakın, buradan şu göz hizası buraya geliyor. Şuradan da çıkıyorum. Buradan çıkarak bunu şöyle sabitlemiş oluyoruz. Gerdirdim. Hemen arkaya yine batıyorum. Buraya sabitledim. Bu şekilde. Şu birkaç şöyle aralardan girelim. İpin içine batıyorum. İpin içine battım. Daha sağlam olsun diye. Evet. Şu iplerimizi buraya tutturalım. Hep içine batıyorum. Böyle aralıklı bir şekilde birkaç sefer yapsak yeterli. Evet. Buraya da tekrar hemen şu uca kirpik yapalım. Buradan çıkalım yine aynı yerden. Buradan şöyle birkaç tane kirpik. Bir de buraya yapıyorum. 3 tane. Şimdi burada bitirdik. Hemen buranın hizasından, aynı hizadan karşıya çıkıyorum. Böyle kirpiklerimizi yapmış olduk. Bunun da aynısını bu tarafa yapıyoruz. Simetrisi. Şuradaki hizamı takip ediyorum. Bakın. Şurası. Buradan battım.
Şuradan çıkıyorum. İpi de arkaya aldım. Şöyle. Evet. Buraya tutturdum. Şimdi birkaç seferde buraya bu iplerimizin içlerinden geçerek tutturalım. Evet. Bir iki defa yapmak yeterli. Aynı yerden tekrar kirpik yapacağım yerden çıkıyorum. Simetrisi olarak aynı şekilde kirpiğimi yapıyorum. Evet. Kirpiklerimizi de yaptık. En son kaşımızı daha sonra da yapabiliriz. Şimdi böyle bırakalım arkadaşlar. Daha sonra kafamızı doldurduğumuz zaman daha iyi yaparız. Evet, şimdi ipimizi şu arkadaki uzun bıraktığımızla bağlayalım. Evet. Evet, gözlerimizi bitirdik. Şimdi örmemize devam edelim. Şimdi 5-6 sıra daha düz örelim arkadaşlar. Daha sonra kesme işlemine geçeceğiz. Çok emin değilim. 5-6 sıra dedim. Önce bir öreyim, deneyelim. Ağız yapacağız daha sonra yine keçeyle. O sığıyor mu? Ona göre bir değerlendirme yapayım. Şimdi bir 5-6 bir sıra örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şurada yanakta arttırmıştık en son. Buradan sonra 2, 4, 6. Şimdi 33. sıramızda azaltma yapacağız. Ondan önce şurayı göstermek istedim. Şu gözümüzün çevresini de yine siyahla yaptım. Çok soluk olmuştu. Aynı şekilde şöyle ayarlıyorum. Tekrar çıktığım yerden aynı yere batıyorum. Tam yukarıdan, ortadan da
çıkıyorum. Evet, buradan çıkardım ve hemen dibine yine batarak ipimizi sabitliyoruz. Şimdi bunu birkaç yerden yine şu yukarıda yaptığımız gibi küçük küçük ilmeklerle tutturalım. Tabii isteyen yapsın bunları. Yoksa öyle de kalabilir. Şimdi bu ipler çıkacağı için hemen tekrar aynı birkaç yerinden şu şekil çıkacağım. İpi tutturuyoruz. Evet, gözümün çevresini bitirdim. Şuradaki tam orta kısımdan çıktım. Ve şöyle küçük bir gölgelendirme yine altıda yapacağım. Bakın burada ortadan çıktım. Şimdi 1 2 3 şu hizaya hemen ikisi aynı olsun diye şu çok küçük bir şu şekilde bu kadar yeterli. Böyle buraya da gölgelendirme yaptım. Şimdi ipimi düğüm atıp azaltmaya devam edeceğiz. Evet, bakışlarımız biraz daha derin oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. 12 tane tek batalım. 1 2 3 4 10 11 12 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Tekrar 12 tane tek bir azalt yapalım. Evet, 6 tekrar yapalım arkadaşlar. Daha sonra bir sıra düz öreceğiz. Sıra sonunda 78 sık iğnemiz kalacak. 34. sıramızı düz örelim. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 35. sıradayız ve 11 tane tek batıp bir azaltalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek batıp bir azaltıyoruz. Yine 6 tekrar yapacağız. Sıra sonunda 72 sık iğnemiz kalacak. Bir dahaki sırada 10 tek bir azalt. Bir dahakine 9 tek bir azalt. Şeklinde aynı kafada arttırdığımız gibi tersine azaltma yapacağız. Azaltmalarımızı bu şekil 8 7 6 5 4 şeklinde her sıra 6 tekrar. 10 11 bir azaltıyorum. Evet, böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, kafamı her sıra tek tek azaltılarak en son 3 tek bir azalt, 3 tek bir azalt, 6 tekrar yaptım. 24 tane sık iğnem kaldı. Şimdi gövdemizde boyunda 20 sık iğne vardı. Buraya da yine 20 sık iğneye düşüreceğiz. 44. sıramız bu. Ve 4 tane tek bir azalt yapalım. 1
2 3 4 bir azalt. Evet, bunu da toplam 4 defa yapacağız. 4 tekrar, yani 4 azaltma. 4 tek bir azalt, 4 tek bir azalt. 20 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, sıra sonuma geldim. 4 tane azaltma yaptım. 20 sık iğneye ulaştık. En son ilmek kaydırıyorum. İpimi biraz dikecek kadar uzun keseceğim. Evet, kafamız bitti arkadaşlar. Şimdi burnumuz var. Burnumuzu yapalım. Evet, şimdi burnumuz için sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızda hepsini çift batıp 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi şu ipi araya koyalım. Evet, üçüncü sıramızda 3 tane tek, 1 2 3 bir arttır, tekrar 3 tek, bir arttır, tekrar 3 tek, bir arttır. Evet, bu sıramızda 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 15 oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yani. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 6. sıradayız ve yine 3 tane azaltma yapacağız. 3 tane tek, bir azalt, üç tek, bir azalt, üç tek, bir azalt. Evet, sayımız 12'ye düştü. 3 tane azaltma yaptık. Şimdi son sıramızdayız. Son sıramızda 4 tane CC yapıyoruz. İçinden geçirdim. 1 2 3 4 8 tane ilmeğimize tek batıyoruz. 1 2 3 4 7 ve 8 tane tek batarak burnumuzu bitiriyoruz. 2 4 6 7 sıra yapmış olduk. Sonra ipimizi biraz uzun kesip dikeceğiz. Burnumuzu dikmeye hazır. Evet arkadaşlar, burnumuzu dikeceğiz şimdi. Ben videoya ara vermiştim. Yani dün örmüştüm. Şimdi de bunu dikeceğiz. O arada çekim aralarında da bu saçları yapayım dedim. Biraz öreyim bakalım ne kadar yapacağım karar vermek için.
Şimdi önce bir tepeden başlamıştım. İlk ilmekten böyle zor geldiği için sonra aşağıdan şuradan girdim. İlmek alıp 60 tane zincir çekip sonra hepsine sık iğne yaptım. Tekrar birleştirdim. Şimdi şuradan yine göstereyim. Şurayı da önce bir öreyim. Evet, arka ortadan başladım. 60 tane zincir çektim ve her bir zincire sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde bunu şu tek katlara, yapmış olduğumuz tek katlara birleştiriyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye bir tane atlayıp alttan doğru giriyorum. Tığımı alttan yine aldım ve ilmek kaydırdım. Buraya tutturdum. Tekrar 60 tane zincir rahat çekiyorum. Sıkış yapmıyorum. 5 6 7 8 9 58 59 60, hatta 61 zincir çekip bir zincir atlıyorum. İkinciye sık iğne. Her bir zincire bir tane sık iğne yapalım. Daha sonra yine aynı şekilde bir tane ilmek atlıyoruz yanındakine. Evet, 60 tane zincirime hepsine tek battım. Saçımı bitirdim. Şimdi yine bir tane atlıyorum. Sıradakini atlıyorum. Yanındaki düz olan ilmeğimin içine alttan doğru girdim. Yine ipimi de alttan çekiyorum ve ilmek kaydırıyorum. Buraya tutturdum. Artık gidişat aynı. 60 zincir, 61 hatta 61 zincir, bir tane geri dönüyoruz ve böyle saçlarımızı yapıyoruz. Burayı dolanalım. Daha sonra benim şurayı atlamak. Bir sıra atlayıp üsttekine, bir sıra atlayıp üsttekine yapma niyetim var. Çünkü böyle çok yoğun bir saç olmasını istiyorum. Eğer ki bana çok az gelirse daha sonra yine ilmek alıp buraları da belki yaparım. Ama şu anki planımda bir atlıyorum sıradakine. Şimdi buraya atlayacağım, buraya atlayıp buraya atlayıp buraya şeklinde ilerlemeyi planlıyorum. Şimdi saçlarımızı böyle bırakalım ve burnumuzu yapalım. Burnumuzu dikelim. Ağzımızı yapıştırıp videomuzu bitirelim. Evet. Şimdi burnumuza biraz elyaf dolduracağız. Az bir şey dolduracağız. Çok böyle aşırı yapıp da burnumuzu daha da büyütmeyelim. Bu kadar yeterli. Burnumun büyümesini istemiyorum. Şöyle. Saçlarımızı böyle olunca şirinimiz hani acaba dedim diyorum sadece bir çift yapmasaydım mıydım, hani onun çok mu büyük oldu diye biraz tereddütteyim.
İşte bir ağzını yaptığımız zaman daha iyi anlarız. Şimdi şöyle tam iki gözümün ortasına gelen yere yerleştiriyorum. Ve uzun iğnemi takarak şu uzun iğnelerimizi takalım. Daha rahat yaparız. Evet. Şimdi bunu şöyle kontrol edeyim, ortalanmış mı? Evet, şimdi burnumuzu dikebiliriz. Hemen şöyle bir burna batıyoruz. Bir kafaya. Evet, bu şekilde dikelim. Bir burun, bir kafa. Evet, burnumuzu şimdi diktik arkadaşlar güzelce ve ağzımızı yapacağız. Ağız için yine keçe çalışıyoruz. 2,5'a 1 santim keçe kestim. Şöyle 2,5 1 santim. Şimdi bunu biraz yuvarlatacağız. Şöyle ortadan katlıyorum. Çok hafif. Çok hafif giriyorum şöyle. Uçtan 1 milim kadar aşağıya doğru kestik. Şöyle gülen bir ağız için. Buradan da yine hafiften bir yuvarlatıyoruz. Şöyle döndürüyorum. Bu tarafı da öyle. Evet. Bu şekil bir ağız yaptık. Bir de küçük bir dil yapacağız. Kırmızıyla da küçük bir dil yapalım. Şöyle döndürüyoruz. Bayağı bir küçük yapıyoruz, minicik. Şöyle. Şimdi bunu buraya yapıştıralım. Evet, ağzımı da güzelce yapışkanımı sürdüm ve bu şekilde yapıştıralım. Evet, ağzımızı da yapıştırdık. Şimdi hayalet ipli arkadaşlar şöyle biraz tutturalım.
Buradan bir gireceğim. Yine de şöyle biraz dikmek isteyenler benim gibi diksinler. Daha sağlam olur. İğnenizi incecik seçerseniz zorlanmazsınız arkadaşlar dikerken. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Buradan sonra tekrar ben ağzımı dikmeye devam edeceğim. Saçlarımı öreceğim. Bir dahaki videoda size buradaki son yaptığım detayları anlatırım. Buraya kadar yapalım, devam edelim. Daha sonra şapkamızı, elbisemizi öreceğiz. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.